Şimdi düşündüğümde verebileceğim bir şey yok. Londra hakkındaki ilk izlenimlerim hakkında kesin bir fikrin var mı? 1. En azından kesin olan şey, hiç deneyimim olmamıştı. Daha önce böyle bir şehre yaklaşmıştım ve aramızda bunu söyleyemem, bir daha asla istemiyorum. Sürekli trafik gürültüsü, kalabalık kaldırımlarda birbirlerine itişen insanlar. Mutluluk ve sefalet, zenginlik ve yoksulluk, hepsi bir karmaşada karışmış. İyi ve kötü meyve gibi bir sepette gibi, nefesimi kesiyordu. Ve o ilk öğleden sonra aşağı indiğimde ve parkı tüm haliyle gördüğümde, yaz ihtişamı. Hayranlığım tarif edilmekten daha iyi hayal edilebilir. Saatlerce arabaları, atlıları ve yürüyüşçüleri izleyebilirdim, hiçbir yorgunluk hissi olmadan duruyor. Ve bir tanık, bunu görmek yabancıydım, cehaletime merhamet gösterdim ve küçümseyerek davrandım. Bana oradaki çeşitli ünlüleri gösterin, benim zevkim tamamlandı. Kesinlikle Londra gibi gösteriş ve ışıltılar için bir yer yok, bunu kabul ediyorum. Ama yine de artık kendi işimi almayı düşünmem. Orada kalıcı bir yerde yaşasaydım, Atlantik'i Çinli bir kişiyle geçmeye çalışmak olmazdı, Sampan. Sydney'den ayrılmadan önce sessiz bir otele tavsiye edilmiştim. Strand yakınlarındaki mahalle, hem gezi için hem de işin için uygun. Bagajımı oraya götürdüm ve kendimi hazır ettim, bir süre rahat oldu. Her gün sabırsızlıkla benimden bir mektup beklerdim. Tatlım, daha da sabırsızca çünkü gelmemesi beni ikna etti, henüz Londra'ya varmamışlardı. Anlaşıldığı üzere, varmışlardı. Napoli'den ayrılmalarını 2 gün erteledi ve bir gün daha geçirmişti, Floransa'da 3, Roma'da 2 ve Paris'te 1,5 gün. Ancak bir sabah, sadık gözetçim mektup rafına bakıyordu. Otelde zaten sürekli bir şaka haline gelmişti, ödüllendirildi. Bir zarf, İngiliz pulu ve posta damgası taşıyan, el yazısıyla şu adresle yazılmıştı bana, kendi çocuğum gibi tanıdık olan yüzüme baktı. Onu çıkarmak ve mühürü kırmak bir an işiydi. Sadece birkaç kişi meselesiydi satırlar. Ama bu beni 7. gökyüzüne yükselten haberleri getirdi, mutluluk. Bay ve Bayan Wetherell bir önceki öğleden sonra Londra'ya gelmişti. Hotel Metropole'de kalıyorlardı. Şehirden ayrılıp hafta sonunda ülkeye gidiyor. Ama bu arada, görmek istersem o. Sevgilim, Britanya Müzesi'nin giriş salonunda olurdu, ertesi sabah saat 11'de. Mektubu aldığım arasındaki süre boyunca nasıl davrandığımı ve atama zamanı hakkında hiçbir hatırım yok. Ama bil ki, ertesi sabah saat 10.30 beni buldu, o saygıdeğer yığının önünde sokakta yürüyordu. Hevesli gözler, bana yaklaşan her aracı takip ediyordu. Dakikalar sürüklendi dayanılmaz bir yavaşlıkla. Ama sonunda zaman gelmişti. Mahalledeki nazik bir kilise saati ve diğerleri saati vurdu, her şey hemen hikayeyi benimsedi. Son darbe olmadan önce öldü. Bir hansım, Bury Street'ten kapılara doğru döndü ve içinde, sağlık ve güzellik tablosunu izlediğimde. İyi bir kız oturuyordu bilmek için sebep, benim için tüm dünyadan daha fazlaydı. Onu çekmek, dikkat ve sürücüye durması için işaret vermek bir saniyenin işiydi ve 1 dakika sonra ona inmesine yardım ettim, yürümeye başladık birlikte meydanın karşısında, binaya doğru gidiyorlardı. "Ah, Dick," dedi, hayal bir gülümsemeyle, "ne dert olduğunu bilmiyorsun bu sabah gitmem gerekiyordu." Babamın gitmemi istediği bir düzine yer vardı onunla gitmek. Ama ona çok önemli bir şeyim olduğunu, kendi işimi halletmem gerekiyordu, önce aramaya gitmeden önce. Nazikti beni kurtaracak kadar. Kesinlikle terzi ile iş yaptığını sanmış, ben gülerek cevap verdim, ona bu konuda bilgisiz olmadığımı göstermeye kararlı oldum, kadınların yolları. "Korkarım yaptı," diye yanıtladı utanarak ve kendimi çok kötü hissediyorum. Suçlu. Ama kalbim bana ne olursa olsun, hemen seni görmem gerektiğini söyledi. Herhangi bir adam bundan daha güzel bir konuşma ister miydi? Eğer öyleyse, ben o değildim adamım. Bu sırada binanın içindeydik, büyük tepeye çıkıyorduk, merdiven. Merdivenlerin en üstündeki odaya girdiğimizde, bunun iyi olduğunu düşündüm. Ona uzun zamandır sormak istediğim soruyu sorma fırsatı. "Filiz, sevgilim," dedim, sesimde titremele, sizinle konuşalı 2 hafta oldu. Yeterince vaktiniz oldu durumumuzu düşün. Sevgini bana verdiğin için pişman oldun mu?" Durduk ve birlikte bir davaya eğildik. "Ama ne oldu? En ufak bir fikrim yok." Tatlı bir gülümsemeyle yüzüme baktı. "Bir an bile değil, Dick. Bir zamanlar sana sevgimi vermiştim, değil mi? Muhtemelen tekrar istemeliyim, bilmiyorum.
Bir şekilde senin için yeterli bir sebep bulamıyorum, bana veriyor hiç vermek. Peki, sana söylemeyeceğimden emin ol. Kendini beğenmiş olabilirsin. Seni sevmem yeterli değil mi? Ama bunu yapmayacağım. Ne olursa olsun seni bırakacaksın. Fazlasıyla yeterli, diye ciddi bir şekilde yanıtladım. Ama Filiz, sen de öyle değil misin? Babanı pes etmeye ikna edebileceğimi mi düşünüyorsun? İyi bir ebeveyn olarak kesinlikle kendine her ne pahasına olursa olsun mutluluğunu teşvik etmek için endişeli olmalı mı? Hiç anlayamıyorum. Hayatım boyunca bana çok bağlıydı. Şu anki davranışlarının tamamen açıklanamaz olduğunu. Bana bir kez bile reddetmedi, gerçekten kalbimi koyduğum her şeye ve bana hep söz verdi, istediğim kişiyle evlenmeme izin verilmeli, tabii ki iyi biri ve onurlu bir adam ve herhangi bir şekilde onaylayabileceği biri. Ve sen bunların hepsi mi dik, yoksa seni sevmemeliydim, biliyorum. Eğer ben olsaydım, sıradan erkeklerden daha kötü olduğumu sanmıyorum sevgilim, ben de daha iyi değilim. Her neyse, seni gerçek ve onurlu bir sevgiyle seviyorum. Ama sence zamanla kendine gelecek değil mi? Maalesef neredeyse hayır. Daha dün bahsetti ve öyle görünüyordu. Senin hakkında herhangi bir düşünceyi düşünmeye cesaret ettiğim için oldukça sinirliydim gemide bana söylediklerinden sonra. Hayatımda ilk kez bana böyle bir tonda konuştu ve bunu derinden hissettim. Hayır Dick, tüm bunların arkasında anlayamadığım bir şey var, bir gizem. Düşünmek için her şeyi vereceğim. Baba hiç kendisi olmadı İngiltere'ye yola çıktığımızdan beri. Aslında, gelme sebebi de bu benim için bir muamma. Ve şimdi burada, sürekli gibi görünüyor biriyle tanışmaktan korkuyor. Ama o kişi kim? Ve babamın neden böyle cesur ve kararlı biri olarak isim ve üne sahip onurlu adam korkmalı? Anlayamıyorum. Her şey çok gizemli ve talihsiz. Ama kesinlikle bir şey olabilir. Bitti mi? Sence onu tekrar görsem ve konuyu kapatsam daha açık bir şekilde, önünde bir şeyler ayarlanabilir mi? Şu anda işe yaramaz olmaktan da kötü olurdu, korkuyorum. Hayır, sadece bana bırak, elimden geleni yapacağım, onu ikna etmeye çalışırım. O zamandan beri annem öldü, ben onun sağ kolu oldum ve eğer o sonunda beni dinlemez ve mantık görmez. Ona yalvaracak kişinin kim olduğunu görünce şüphem yoktu. Bu zamana kadar birçok odada dolaşmıştık ve şimdi kendimizi bulmuştuk, Mısır departmanında. Mumyalanmış ölüler ve Caire halkı tarafından çevrelenmiş her türlü nesne ve tanım. Neredeyse bir şey vardı. Böyle bir yerde sevişmemizin şaşırtıcı olduğu gibi. Bu erkekler arasında ve kadınlar. Bu tür kadınların kur bulma faaliyetleri çok farklı bir ülkede gerçekleşmişti bizimkilere ve 2000 yıldan fazla geçmiş ölü bir çağda doğmadan önce. Bunu Phyllis'e anlattım. Güldü ve küçük ürperdi. Merak ediyorum, dedi, sarılmış bir figüre bakarak. Mısır Kraliyet Hanedanı'nın prensesi, çantada uzanmış halde yatıyordu, yanında oturduk. Eğer bu büyük hanımefendi bu kadar sessiz ve hareketsiz yatıyor, şimdi aşk ilişkisinde sorun yaşadın mı? Belki de ipinde birden fazla sevgilisi vardı ve izin verilmemesi birinin diğerini almasını istiyorum, diye yanıtladım. Ama gördüğümüzden şimdi ise pek egzersiz yapacak gibi görünmüyor. Büyü mü? Konuşurken davadan kıza baktım ve yanımda sağlıklı, canlı, güzel yaratıkla sarılmış bir figür. Ama karşılaştırmaya pek vaktim yoktu. Sevgilim saatini almıştı, cebinden çıkardı ve kadrana göz atıyordu. 12'ye çeyrek kala, diye endişeyle bağırdı. Ah, Dick, gitmem gerek. 12'de babamla buluşacağıma söz verdim ve onu bekletmemeliyim. Ayağa kalktı ve eldivenlerini giymek üzereydi. Ama fırsatı olmadan bunu yaparken cebimden küçük bir kutu çıkardım ve açtım. O içinde ne olduğunu görünce küçük bir kadınsı çığlık atmaktan kendini alamadı, mutluluk. Ah, Dick, sen yaramaz, gösterişli çocuk. Neden, sevgilim? Neden sevdiğim kadına bir şey vermek için yaramaz ya da gösterişli bir şey? Sevgimin küçük bir nişanı mı? Konuşurken yüzüğü ona taktım. Oldukça yakıştı ve elimi dudaklarıma götürdü. Yüzüğe baktığında bunu hatırlamaya çalışır mısın, dedim. Sana veren adamın seni tüm kalbi ve ruhuyla sevdiğini ve ne çok büyük bir zahmet, ne de çok fazla çaba göstermeyecek. Mutlu musun? Hatırlayacağım, dedi ciddi bir şekilde ve baktığımda o gözyaşlarını gördüm, gözlerinde duruyordu. Onları aceleyle uzaklaştırdı ve bir ara verdikten sonra, burada bahsetmem pek yakışmıyor. Merdivenlerden aşağı indik tekrar ve sokağa çıktı, neredeyse sessizlik içinde. Taksi çağırdıktan sonra onu taksiye bindirdim ve endişeyle soruyu sordum. Bir zamanlar aklımda olan bir şey vardı.
Seni tekrar ne zaman göreceğim? Söyleyemiyorum, diye yanıtladı. Belki gelecek hafta. Ama izin vereceğim biliyor. Bu arada umutsuzluğa kapılma, her şey yoluna girecek. Hoşça kal. Hoşça kal ve Tanrı seni korusun. Onu son kez gördükten sonra yavaşça kaldırımda yürüdüm, Oxford Street. Sonra sol elime döndüğümde şehre doğru ilerledim. Aman, zihnim, beni yeni terk eden tatlı kızla olan röportajımla doluydu ve kendi düşüncelerime sarılmış halde dolaşıp dolaştım, ta ki bulana kadar kendim, şimdiye kadar hiç girmediğim Londra'nın bir çeyreğinde. Delindi. Sokaklar dardı ve sanki bu şekilde uyumlu olacaktı, genel karamsarlık havası. Dükkanlar küçüktü ve ürünleri tuhaf derecede kirli bir doğa. Mahallede bir kilise saati, çaldı ve ben de öyle oldum. Aç hissetmeye başladım ve kendimin çok uzak olduğunu biliyordum otelde, etrafımda bir öğle yemeği için oyuncu seçtim. Ama bundan bir süre önceydi istediğim restoran sınıfıyla karşılaştım. Ben yaptığımda, iki caddenin köşesinde yer almış, üzerinde yabancı bir isim taşıyordu kapı ve oldukça kötü durumda olmasına rağmen, temizleyici bir şey sundu, şimdiye kadar deneyimlediğim diğer hiçbir görünüşten daha iyiydi. Kapıyı iterek içeri girdim. Ayırt edilemez bir Fransız. Ancak İngiltere'de uzun süredir kaldığının göstergesi olan bir görünüm. Bir tezgah absinte bardağı parlatıyor. Nazikçe eğildi ve sordu benim işim. Öğle yemeği yiyebilir miyim? Sordum. Evet, Monsieur. Certainly. Eğer Monsieur yukarı çıkarsa ben alırım emri. Elini köşedeki bir merdiven yönüne sallayarak o tekrar özenle eğildi, ben ise onun yönünden işaret etti, yukarıdaki odaya geçti. Uzun ve yüksekti, emredildi her iki ana caddeye mükemmel bir manzara sunuyordu ve birkaç ta döşenmişti, düşük kaliteli fotoğraflar, yarım düzine küçük mermer üstü masa ve 4 kez bir o kadar sandalye. İçeri girdiğimde 3 adam işgal altındaydı. İkisi saçtan oynuyordu yan masada. Üçüncü kişi ise onlarla hiçbir bağlantısı yoktu, maçı uzaktan izliyordu, aynı zamanda öyleymiş gibi davranıyordu gazetesine dalmıştı. Kapının yanındaki bir masaya oturdum. Ben bilet faturasını inceledim, öğle yemeğimi seçtim ve eğlenmek için. Ben de hazırlık yaparken arkadaşlarımı dikkatle incelemeye başladım. Saçmancılardan biri büyük, iri ve devasa kollara sahip bir adamdı, dışarı çıkmış romatolu gözler, parlak bir ten ve bol kırmızı sakal. Rakibi çok daha küçük yapılıydı, solgun yüz hatları vardı, minik bir bıyık ve sulu mavi gözler. Bir pince nez giyiyordu ve saçının uzunluğu ve gömleğinin manşetinde hafif kırmızı göl damlası. Ben onu bir sanatçı olarak savundu. Saççıları bırakırken, gözlerim diğer taraftaki yabancıya baktı yan. Her açıdan daha ilginçti. Gerçekten de şaşırdım, evde onun damgasında bir adam görse bile. Uzun ve zayıftı ama zarif bir şekilde şekillendirilmiş ve açıkça muazzam bir güce sahipti. Onun kafa sadece frenolojik açıdan olsa da muhteşem bir başıydı, zengin siyah saçlarla taçlanmıştı. Gözleri gece gibi karanlıktı ve yılan gibi parıldıyordu. Ten rengi kesinlikle, ama köşenin gölgesinde otururken oynuyordu, ilk görüşte bunu anlamak zor. Ama bu meraklı kişide beni en çok etkileyen şey, diğer adamların oynadığı oyuna ilgi duyuyordu. Devam etti. Gözleri tahtaya sabitlenmiş, endişeli birinden diğerine bakıyordu. Dengede titreyen bir hareket, arzularına karşı alaycı bir gülümseme fark etti ve hata olduğunda neredeyse yüksek sesle iç çekti. Her an onun kaygısı veya hayal kırıklığının içinde dökülmesini bekliyordum sözlerle, ama her zaman kendini kontrol etmeyi başardı. Heyecanlandığında tüm vücudunun etkisi altında titrediğini fark ettim, bir kez. Küçük oyuncu akılsızca bir hamle yaptığında bir bakış uçtu yüzüne, öyle kötü niyetli bir şiddetle doluydu ki bunu kabul edeceğim ondan etkilenmişti. Masumlar üzerinde ne kadar etkisi olurdu tüm bunlar yüzünden. Eğer o görseydi, tahmin etmekten üzgün olurdum. Tam öğle yemeğim ortaya çıktığında oyun sona erdi ve iki oyuncudan daha uzun olan, Almanca bir yorum yaptıktan sonra yükseldi, git. Daha küçük adamın kazandığı ve aşırı bir şekilde kazandığı açıktı, gurur. Ki onun doğası tamamen yabancı değildi. O odaya karşı koymuş gibi etrafa baktı. Bunu yaparken, gözleri köşedeki adamla buluştu. Bir bakış attım birinden diğerine bakıyordum, ama bakışlarım en uzun süre küçük olanın yüzünde durdu adamın. Diğerinin bakışına o kadar hayran görünüyordu ki gözleri sabit ve taş gibi oldu. Sanki büyüleniyormuş gibiydi. Baktığı kişi Rose, yanına geldi, masaya oturdu ve adamları tahtaya yerleştirmeye başladı.
Sonra tekrar başını kaldırdı. "Size bir oyun sunma zevki alabilir miyim?" diye mükemmel bir sesle sordu İngilizce. Konuşurken hafifçe eğildi ve uzun piyonunu hareket ettirdi beyaz parmaklar. Küçük adam uygun bir cevap fısıldamak için yeterli ses buldu ve oyuna başladılar, ben ise öğle yemeğime yöneldim. Ama yine de ben de gözlemlerimin sürekli olup bitene döndüğünü fark ettim diğer masa. Ve gerçekten de orada gördüğüm ilginç bir manzaraydı. Uzun adam oyunun işine kendini atmıştı, kalbi ve ruhu. Yarı oturmuş, yarı çömelmiş. Bana bir şahini hatırlatıyordu, bir kümes hayvanı bahçesinin üzerinde süzülüyordu. Gözleri önce önündeki adamlara, sonra da kendi adamlarına takıldı rakip. Uzun parmakları her harekette kıpırdap dolanıyordu ve sanki tutuşlarını asla bırakmayacaklarmış gibiydi. Bir kez bile konuşmadı, ama tavrı kelimelerden daha ifadeliydi. Küçük adam, yani onun arkadaşı üzerindeki etkisi çok yoğundu. Evet, hiçbir şey yapamıyordu. Ama sandalyesine kıvrılmış halde oturdu, sanki şeytani arkadaşından korkuyor. Sonuç ki, bir çocuk bile olabilir önceden tahmin etmişti. Uzun adam kazandı, küçük adam ise çok mutlu oldu, sınavdan bir deriyle çıktı, şapkasını ele geçirdi ve yarı söylenmiş bir özür odadan fırladı. 1-2 saniyeliğine olağanüstü rakibi oturup saçmançlar. Sonra karşıma baktı ve tereddüt etmeden dedi ki yorumuna meraklı bir gülümsemeyle eşlik ettim, ki buna dözemedim, herkes anlatıyor. Sanırım benimle aynı fikirde olacaksınız. Aptallar bilgelerin doğum armağanlarıdır. Bu tek iddiaya ne cevap vereceğimi bilemeyerek, akıllıca bir şekilde karar verdim dilim. Bu, tavrında bir değişiklik yarattı, yükseldi, koltuğuna geldi ve benim oturduğum yere geldi. Bir sandalyeye oturdu tam karşımda, ellerini kucağında birleştirdi. Bu tarzı mütevazı yaşlı bir subay kadın gibi. Bana içtenlikle bakıp şöyle dedi, neredeyse tarif edilemez bir tatlılık tonunda. Sanırım izin vereceksiniz, Bay Hatteras. Dünyanın yarısı doğuştu diğer yarısını avlamak için. Bir an için konuşacak kadar şaşırdım, nasıl oldu da adımı fark etmek mi? Bir tür cevap çıkardım, ki görünüşe göre onu pek etkilemedi, çünkü tekrar başladı. Az önce bizi terk eden arkadaşımız kesinlikle onlardan biri olacak, avlanıyordu. Ona acıyorum çünkü en ufak bir tane bile yok, hayatında zevk aldığını belirtir. Öte yandan, Bay Hatteras, farkında olmadan diğer kampta olmak. Koşullar bunu ayarlayacak sen. Bazıları elbette av tutma isteği yoktur, ama zorunluluk onu devam ettiriyor onlar. Mesela kendiniz. Bazıları ise sadece tam emin olduklarında avlanır, hiçbir risk olmayacak. Alman arkadaşımız önceki oyun buna örnektir. Diğerleri ise hiç fırsatı kaçırmaz. Dürüst olmak gerekirse, hangi sınıfa ait olduğumu düşünüyorsun? Soruyu sorduğunda gülümsedi ve ince dudakları aralandı. Ben de ağzındaki kısa dişlerin parıltısını yakalaya döşenmişti. Onunla tanıştığımdan beri 3. kez tanıdım, hangi yöne cevap vereceğimi bilmiyordu. Ama bir atış yaptım ve bir şey söyledim. Senin hakkında gerçekten hiçbir şey bilmiyorum, diye cevap verdim. Ama senin nezaketinden, sanatçı arkadaşımıza bir oyun vermekte ve şimdi bana fayda sağlamakta konuşmanızdan bahsederken, sadece insanlardan faydalandığınızı söyleyebilirim, ağır uç seni buna sürüklediğinde. Ve yanılıyorsun. Bahsettiğim son sınıftayım. Var, hayatta ilgimi çeken tek bir spor var, o da diğer insanlardan sermaye yaratma fırsatı. Görüyorsun, ben öyleyim, size açık mısınız, Bay Hatteras? Lütfen beni affedersiniz, ama adımı biliyorsun. Bildiğim kadarıyla, hiç yapmadım. Seni daha önce gördüm, nasıl olduğunu anlatır mısın? Onunla tanışıyor musun? Her zevkle. Ama bunu yapmadan önce söylemek adil olur diye düşünüyorum, açıklamama inanmayacağını söyledim. Ama yine de seni ikna etmeli. Her neyse, deneyeceğiz. Sağ üst yeleğinizde cebinde 3 kartın var. Burada başını ellerine yasladı ve gözlerini kapattı. Biri buruşmuş ve yırtık ama üzerinde yazı var. Kalem. Edward Braithwaite'in adı, Macquarie Street, Sydney. Ayadın Braithwaite olduğunu varsaysayım, ama T ve E neredeyse okunamaz. İkincisi ise oldukça yüksek sesli bir ses, Sayın S.Y.L. Wester Wetherill, Potts Point, Sydney, Yeni Güney Galler. Ve üçüncüsü, ben al bunu, kendi oğlun, Richard Hatteras. Doğru mu? Parmaklarımı cebime soktum ve içindekileri çıkardım. Bir yarım sovereign, bir şilin, küçük bir kalem parçası ve 3 kart. İlki, iyi yıpranmış bir karton parçası, kesinlikle adı Edward Braithwaite'dir ve benim birlikte olduğum avukatın adıydı, Sydney'de işimi yürüttü.
İkincisi ise bana benim tarafımdan verildi, Avustralya'dan ayrılmadan bir gün önce sevgilimin babası. Ve üçüncüsü kesinlikle kendi kendime ait. Bu büyücülük müydü yoksa sadece bir kuruculuk oyunu muydu? Kendime sorduğum soruyu soruyordu ama tatmin edici bir cevap veremedi. Her neyse, sen emin olabilirim ki bu, tek yoldaşıma olan saygımı azaltmadı. Ah, o zaman haklıyım, diye coşkuyla bağırdı. Garip değil mi? Doğru olma sevgisi, güvende olduğumuzu düşündüğümüz zamanlarda bizimle kalıyor, diğer tüm kendini beğenmişlerle mücadele etti. Bay Hatteras, çok memnun oldum tanışmış olmak. Bir şekilde bence kaderimiz buluşmaya mahkum yine, burada söyleyemem. Her neyse, umalım ki o toplantı bu kadar hoş ve başarılı olacak. Ama ne dediğini neredeyse hiç duymadım. Hala onun kafamı karıştırıyordum, olağanüstü bir büyü numarası. Bir numara için olduğuna inanıyorum. Vardı kalktı ve ben konuştuğumda yavaşça eldivenlerini çekiyordu. O kartları düşündüm, dedim ve oldukça iyi durumdayım şaşkın. Orada olduklarını nasıl bildin? Sana söyleseydim, güçlerime artık güvenin kalmazdı. Yani senin izin ver, alçakgönüllülüğün erdemini üstleneceğim. Buna bir büyü diyelim numara istersen. Bunun altında birçok ilginç şey gizlenmiş kapsamlı bir terim. Ama bu ne önemli bir konu. Gitmeden önce bir tane daha görmek ister misin? Gerçekten de, eğer önceki kadar iyi ise. Pencerede yarısı su dolu büyük bir cam tabak duruyordu ve içinde yüzeyde yüzen koyu kahverengi sinek kağıdı. Onu aktardı oturduğum masaya ve suyu yakındaki bir sürahiye boşaltmışken Bay. Kağıdı altına yapışmış bıraktı. Bunu bitirdikten sonra cebinden küçük bir deri çanta ve küçük bir kutu çıkardı, yine şişe çıkar. Bu şişeden birkaç damla döktü kağıda. Çok keskin bir sıvı bulaştı ve bu da büyüdü, mürekkep kadar siyah ve küçük bir buhar fırlattı, kenarlarını yaladı kase ve hafifçe spiral bir kolon şeklinde yukarı kıvrılmıştı. İşte Bay Hatteras, bu. Yani bir numara. Yaşlı birinden öğrendim, Benares'teki bir kadın. Bir öncekinden daha iyi bir çözüm ve karşılığını verir. İlgi. Bir an o kağıda bakarsanız ve denemeye çalışsanız dikkatini yoğunlaştır. Bence bir şey göreceksiniz, seni şaşırtacak. Hiçbir şey görmem gerektiğine inanmadığım için baktım. Ama birkaç saniye başarısız oldu. Ancak şüpheciliğim kısa sürede beni kaybetti. İlk olarak sadece kağıdın kaba tanesi ve ince buharı gördüm, ondan yükseldim. Sonra bir tabağa baktığımı bilmek kayboldu. Yoldaşımı ve önceki büyü numarasını unuttum. Gördüm, önümde sadece bir tablo açılıyor, şık bir şekilde döşenmiş bir tablo odası. İçinde bir kız rahat sandalyede oturuyordu ve sanki kalpler kırılıyordu. Daha önce hiç görmediğim oda, ama kız. Binlerce kişi arasında bilmeliydim. O Phyllis'ti. Sevgilim. Baktım ve ona bakarken adımı çağırdığını duydum. Ah, Dick, bana gel. Hemen ayağa kalktım. Demek istedim, odayı ona doğru geçti. Bir sonraki anda yüksek bir çarpma duydum. O sahne kayboldu, duyularım geri geldi. Ve şaşkınlıkla kendimi devrilmiş restoran masasının yanında buldum. O cam tabak yerde duruyordu, binlerce parçaya ayrılmıştı. Benim arkadaş, büyücü, kaybolmuştu. Masa tekrar düzelttikten sonra aşağı indim ve durumumu anlattım, talihsizlik. Faturamı ödedikten sonra ayrıldım, daha da sıkıntılı bir şekilde. Aklımda itiraf etmek istemediğimden daha fazlaydı. Bunun sadece onun dediği şey olduğunu. Bir büyü numarasıydı. Emin olmam gerektiğini düşündüm ama yine de akıllıcaydı ve beni çok rahatsız edecek kadar tuhaftı. Tanık olduğum sahneyi hatırlatmaya çalıştım, boşuna beyninden uzaklaştırdı ama bu tamamen silinmeyecekti. Sonunda, tatmin etmek için kendim. Eğer onun anısı benimle bu kadar canlı kalıyorsa karar verdim. Sabah boğayı boynuzlarından tutup metropole gidip sorgulama yapardım. Akşam yemeği için otelime döndüm ama yine de kurtulamadım, kendime bir felaketin yaklaştığını hissettim. Gönderdiğim için neredeyse dokunulmadan bir hansım çağırdım ve en yakına gittim, tiyatro. Ama Phyllis'in ağladığı ve beni boşuna çağırdığı resmi gösteri boyunca bana eşlik etti ve beni daha çok eve götürdü, sonunda başladığımdan daha mutsuzdu. Bütün gece bunu hayal ettim. Aynı resmi tekrar görmek ve aynı umutsuzluğu duymak. Bağır, ah, Dick, bana gel. Sabah yapılacak tek bir şey vardı. Buna göre, sonra kahvaltı için yola çıktım, hiçbir sorun olmadığından emin olmak için. Yolda kendimi mantıklı anlatmaya çalıştım. Dick Hatteras'ın nasıl olduğunu sordum. Dünyayı bu kadar iyi bildiğini düşünen bir adam. Öyle olmalıydı, biraz büyücülük yeteneğiyle etkilenmiş.
Aptal yapmaya istekli olmuş dünyadaki son iki insanın önünde kendimi düşünmek istedim. 1. Bir keresinde neredeyse geri dönmeye karar vermiştim ama niyet geçerliydi. Görüntü tekrar zihnimin önünde belirdi ve daha da ilerledim, gizemi çözmeye kararlıydı. Otele vardığımda, muhteşem bir donanımlı hamağlı vardı ve adımlar, soruma yanıt olarak şöyle dedi. Gittiler efendim. Dün öğleden sonra başladı. Oldukça aniden. Paris, Avustralya'ya dönüş yolundalar.